Selam, ben Siyah Zetsu ve bugün Akatsuki güç sıralaması yapıyor olacağım. İyi seyirler. Akatsuki tüm serideki en korkutucu ve en güçlü organizasyonlardan birisi, hatta bana göre en iyi organizasyon. Kara denen organizasyon her ne kadar güçlü olsa da yani bir tane kara karakteri bile Akatsuki'yi patlatabilir. Ama zamanında Akatsuki'yi izlerken hissettiğim korkuyu ve o gece soğuk esen yaz rüzgarı havasını başka karakterlerden alamadım. O yüzden Akatsuki'nin yeri bende hep başka ve şimdi de sıralamasını yapıyor olmak çok keyifli. Bu arada Zetsu veya Akatsuki'nin kuruluşundaki diğer karakterleri bu sıralamaya dahil etmiyorum. Çünkü koysam bile pek bir şey değişmeyecek. Ayrıca Sasuke ve grubunu da dahil etmiyorum. Çünkü örgütte çok kısa süre durdular. Ve bu sıralama tamamen kendi kişisel fikirlerimden oluşmakta. O yüzden bazı yerlerine katılmamanız son derece normal. Ve böyle durumlarda lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi sıralamaya geçelim. 9. sırada Hidan var. Hidan'ın neden bilmiyorum ama çok kanser bir kitlesi var ve büyük ihtimal sonuncu sıraya koyduğum için büyük bir linç yiyeceğim. Ama hayırlısı bakalım. Hidan'ın en büyük numarası ölümsüz olması. Ve bunun hazırlığını yapması falan da zahmet istiyor. Ayrıca kendi söylemine göre kendisi Akatsuki'deki en yavaş kişi. İcraatlerine bakacak olursak bu pek de yanlış sayılmaz çünkü kendisi genellikle dayak yiyor ve asıl işi Kakuzu yapıyordu. Hida'nın gösterdiği en büyük icraat Asuma'yı yenmek ve birinci kısımdaki Asuma, birinci kısımdaki Kakashi'ye yakın güçlü olarak geçiyor. Tabii serinin sonlarıyla başları arasındaki fark çok fazla. Yani Asuma serinin sonlarına doğru yaşasaydı yine Kakashi'ye yakın olurdu. O yüzden birinci kısımdaki Kakashi'ye yakın güçte bir rakibi yenmek gayet sağlam bir icraat ama bundan daha fazlasını sağlayamadığı için bu listede sonuncu sıraya koydum. 8. sırada Konan var. Konan bu listede Hidan'dan bile daha icraatsiz bir karakter. Sadece Obito'ya karşı bir savaşını gördük ve onda da hiç icraat göstermedi. Obito'yu gafil avladı ve direkt ulti attı. Sonra da kendisi gafil avlandı ve direkt öldü. O yüzden buradan hiçbir şey çıkaramıyoruz ama Obito'yu sınırlarına kadar zorlamış olması da kayda değer bir şey. Bir diğer karşılaşma Jiraiya'ya karşıydı. Ben normalde savaş kelimesini kullanmak istemediğim için karşılaşma derim. Ama burada gerçekten sadece karşılaştılar. Yani Jiraiya temel haldeyken bile Konan'ı yakalamayı başarmıştı. Ayrıca Konan'ın yağ ve ateşe karşı olan dezavantajını da düşününce gerçekten zayıf olduğu bir gerçek. Naruto'da Nagato ile konuşmaya geldiği zaman Konan onu korumak için öne atılmıştı ama Nagato, yorgun ve temel Naruto'ya karşı şansı olmadığı için çekilmesini istedi. Konan'ı Hida'nın üzerine koymamın tek sebebi Obito'yu bir şekilde sınırlarına kadar zorlayabilmiş olması. 7. sırada Sasori var. Şu noktada birçok insan videoyu terk edecek gibi o yüzden yine bir açıklama yapayım. Akatsuki'nin kurulduğu video oyununda Konan Sasori'yi yenmiş olsa da o bir video oyun ve o sahne kanun değil. O yüzden onu geçerli saymıyoruz. Ayrıca Deidara birçok kez Sasori'nin kendisinden daha güçlü olduğunu belirtse de icraatlere baktığımızda hiç öyle görünmüyor maalesef. Sasori de tıpkı diğer Akatsuki üyeleri gibi tam bir canavar, en güçlü Kazekage olduğu söylenen 3. Kazekage'yi öldürmüş ve vücudunu kuklaya dönüştürmüş. Ayrıca kendisini de kuklaya dönüştürmüş, zehri herkesi öldürebilecek kadar güçlü ve aynı anda 100 kuklayı bile kontrol edebiliyor. Bu kukla icraatı bayağı büyük bir delilik bu arada. Şimdi şöyle düşünün, Sasori kuklaya dönüştürdüğü her vücudun yeteneklerine de sahip oluyor ve 100 kişinin onlarca yeteneğini tek tek akılda tutup kontrol etmek falan cidden delilik. Sasori bir de bu kuklalarla bir milleti yok ettiğini söylüyor. Sasori biraz ölmeyi kendisi istedi aslında. Yoksa en güçlü Kazekage olarak bilinen birisini yenmiş birisinin şu profildeki iki kişiye yenilmesi biraz saçma. Kendisi birçok kez şansı varken de öldürmedi. En sonunda da kukla olduklarını bilseler bile ebeveynleri tarafından son kez sarılmak istedi ve aslında Chiyo ile Sakura'ya değil, kendi duygularına yenik düştü. 6. sırada Deidara var. Deidara bayağı underrated bir karakter bence. Genel olarak insanlar gücünün pek farkında değil gibi geliyor. C3 saldırılarıyla bütün bir köyü yok edebilir ve sadece C4 saldırısıyla birkaç tane köyü bile yok edebilir. 5. Kazekage Gaara'ya karşı savaştı ve kazandı. Tabii Gaara ayrıca köyü savunması gereken biraz defansif ve temkinli bir tutumdaydı. Ama Deidara bir şekilde yenmeyi başardı ve birçok farklı duruma adapte olabildiğini gösterdi. Ayrıca mükemmel bir stratejist, yeteneklerinin farkında ve bunu savaşlarında kendi lehine kullanabileceği tarzda savaşıyor. Özellikle uzun menzilli bir savaşçı olan Deidara kısa menzilli savaşta da gayet iyi.
O kadar iyi ki kolları olmamasına rağmen Gai'nin takımına, özellikle yakın menzilde ve silahlarda uzmanlaşmış olan Gai'nin takımına karşı hiçbir darbe almıyor. Ağzında bir tane kunai ile Lee ve Gai'den sıyrılıp Tenten'in shurikenlerinden kaçabiliyor. Yetmediği gibi üzerine bir de neredeyse öldürüyordu. Kakashi'nin Kamui'si sağ olsun artık, ne diyelim. Deidara'nın bir diğer özelliği Genjutsu'ya karşı dayanıklı olması. Itachi'yi yenmek için bu konuda özellikle uğraşan Deidara'yı Genjutsu'ya almak çok zor. Tüm bu özellikler birleşince buradaki Sasuke'yi bile sınırlarına kadar zorlayabiliyor. Hatta yenebiliyor diyecektim ama senaryo koruması sağ olsun artık. Adam çakrasızlıktan bayılmak üzereyken Kuchiyose kullanıyor. Keşke bu kadar saçma senaryo yazmasam be Kishimoto. Deidara Mid-Kage seviyesinde bir karakter ve yanlış yola düşmeseydi eminim Onoki için çok iyi bir varis olurdu. 5. sırada Kakuzu var. Kakuzu da oldukça underrated bir karakter. Kakuzu gerçekten serideki en çok yönlü karakterlerden birisi. Dayanıklılığı aşırı yüksek, aşması zor değil, kolay. Kakashi bile çaktırmadan arkasına gelebilmişti mesela. Ama vur vur ölmüyor çünkü 5 tane kalbi var adamın. 3 tane Warmogun zırhı verilmiş Choget gibi düşünün. Kendisi 5 çakra elementini de kullanabiliyor ve bu sayede çoğu tekniğe karşılık verebiliyor. Yakın dövüşte Sharingan'lı Kakashi ile kapışabilecek kadar iyi, hatta genellikle Kakashi'yi dövüyordu. Eğer Naruto gelmeseydi büyük ihtimalle Kakashi ve diğerlerinin icabına tek başına bakmış olacaktı. Ayrıca Shikamaru'nun da kendisi bu dövüşte fiziksel olarak var olmasa bile çok büyük bir katkısı olduğunu söylemekte fayda var. Oldukça iyi bir gözlemci ve taktisyen. Shikamaru'nun tekniğinden elini fırlatarak kaçmayı başarıyordu. Bu da onun son dakika kararları vermekte çok iyi olduğunu gösteriyor. Kakuzu ile alakalı bilinen bir diğer şey 1. Hokage Hashirama ile savaştığı. Benim tahminimce Hashirama çok sıcak bir yaz günü nehir kenarında kestirirken Kakuzu bir tane taş atıp kaçmış ve bunu herkese Hashirama ile savaştım diye anlatmış. Yoksa arada dağlar kadar fark var, yani o kadar da değil. 4. sırada Kisame var. Kisame güçlü. Yani gerçekten çok güçlü. Kendisi Sis'in 7 kılıç ustasından birisi ve büyük ihtimalle en güçlü silah olan Samehada'yı kullanıyor. Samehada ile birleştiğinde ya da direkt Samehada birisine temas ettiğinde rakibinin çakrasını çalıyor ve Kisame'ye ekliyor. Yani karşı taraf ne kadar güçlü olursa olsun Kisame de aynı şekilde güçleniyor. Sırf bu yüzden Kisame'ye kuyruksuz kuyruklu lakabı verilmiş çünkü devasa bir çakraya sahip. Kisame kağıt üstünde çok güçlü gibi görünmüyor ama su tekniklerinde Tobirama ile kapışabilecek kadar yetenekli ve bir köpek balığını suya bırakırsanız dünyanın en tehlikeli canlısı olur. Kisame de aynı şekilde. Uzman olduğu su teknikleriyle avantajı eline çok kolay alabiliyor ve böylece çok güçlü oluyor. 6. kapı Gai ile kapışıp onu 7. kapıyı açmaya zorlayabiliyordu. Ayrıca B'ye karşı gayet güzel bir mücadele de ortaya koydu. Ben Kakuzu'nun üzerine koydum ama ikisi de eşit veya yakın kabul edilebilir. O yüzden burada sizin fikrinizi merak ediyorum. Sizce Kakuzu mu daha güçlü yoksa Kisame mi? 3. Itachi. Itachi fanları genelde Itachi'yi Madara'dan bile daha güçlü olarak görüyor ama maalesef. Itachi Akatsuki'deki en güçlü karakter bile değil. Bütün Uchiha'lar gibi Itachi de çok yetenekli, zeki, ateş stilinde uzman, spesifik olarak inceleyecek olursak Kirine, yani saniyenin binde birine reaksiyon verebilecek kadar iyi bir tepki hızına sahip. Eminim kardeşi olmasa ve bu şekilde ölmeyi planlamasa, burada Sasuke'yi orta zorlukta yenebilirdi. Kendisinin %30 gücünde olan klonu bile Kakashi, Naruto, Sakura ve Chiyo'yu tutup Kakashi ile Naruto'ya zor zamanlar yaşatabiliyordu. Birçok insan Itachi'nin küçük çakra rezervine sahip olduğunu düşünüyor ama o da yanlış. Adam iliklerine kadar hasta olduğu bir zamanda birçok basit genjutsu, bir tane Tsukuyomi, birçok kez Amaterasu ve Susanoo kullandı. Daha ne yapsın yani? Yakın dövüşte Bukijutsu ve Kenjutsu'da uzman. Ayrıca yatay aynası ve Totsuka kılıcına sahip. Birisi her türlü hasarı sıfırlarken diğeri bir vuruşla rakibini gerçekten yok ediyor. Itachi'yi ve hakkında bilmediğinizi düşündüğüm birçok şeyi anlattığım tamamen ona özel bir videom var. Eğer onu izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. 2. sırada turuncu maskeli Obito var. Bu Obito'nun çok bir olayını görmedik ama neler yapabileceğini biliyoruz. Listenin kurallarını bozmamak için Akatsuki'dekinden sonraki versiyonları kullanmıyorum ve en uygun versiyonu olan şunu kullanıyorum. Sonuçta bu Obito da en kötü ihtimalle bununla aynı yeteneklere sahip.
Obito'nun Kamui'si aşırı saçma ve bu sayede 4. Hokage Minato'nun karşısına dikilebiliyor. Evrendeki en hızlı ninja olmasa Minato da yenilmişti. Şuradan kaçamazdı yoksa. Yani listede Obito'dan alttakilerin Obito'ya karşılık vermesi çok zor. Çünkü adam hileli. Bir tek Itachi'nin bir şansı olabilirdi. Çünkü karşı taktik üretebilecek kadar zeki. Buradaki Obito gerçekten aşırı güçlü bir genjutsuya sahip. Yine tipik bir Uchiha gibi ateş stilinde uzman. Bukijutsu ve Kenjutsu'da da gayet iyi. Bütün araçları efektif bir şekilde kullanabiliyor. Ayrıca bu Obito'nun Hashirama hücreleri var ki bu da aşırı güçlü bir özellik. Mesela dayanıklılığı o kadar artıyor ki Pain'ler birer Rasengan'a ölürken çocuk Obito orta yaralı bir şekilde kurtulabiliyordu. Ve Hashirama hücreleri sayesinde Izanagi de kullanabiliyor ki bu da ölümden kurtulabilmesini sağlıyor. Yani bu Obito çok güçlü. Ve birinci sırada da Nagato var veya 6 Pain. Bildiğiniz gibi Nagato yeteneklerini 6 Pain'e birden bölüyor, o yüzden sadece Tendo Pain'i koymak biraz saçma. Nagato Obito'nun yapmayı isteyip de yapamadığı şeyi yaptı. Konoha'yı elini kolunu sallayarak yok etti. Ayrıca bu sahnede şunu gördük ki birden fazla kişiyseniz Obito'ya karşı savaşmak çok da zor değil. En güçlü silahı Kamui ve buna karşı saldırı geliştirebilirsiniz. Ve yine ne tesadüf ki 6 Pain vücudu da inanılmaz güçlü. O yüzden Nagato'nun Obito'ya karşı gerçekten kazanabileceğini düşünüyorum. Üstelik Rinnegan'a sahip olmak sizi direkt insan seviyesinin üzerine bambaşka bir lige çıkarıyor. Bu Obito da o kadar güçlü bir versiyon değil henüz. 6 Pain veya Nagato'yu da zaten yeterince gördünüz. Çok fazla yetenekleri olduğu için bu videoyu uzatmamak adına çok fazla anlatmayacağım. Ama Rinnegan'ı çok detaylı anlattığım bir videom var ve orada Pain'lerin ne kadar güçlü olduğunu anlatıyorum. İsterseniz o videoyu da sağ üstten izleyebilirsiniz. Evet, video bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilir ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.